Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan sütlü tatlı tarifim var. Bu tatlının lezzetine ve şekline bayılacaksınız. Arasında krema olan sandviç şeklindeki sütlü tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden su bardağında yapmış olduğum sütlü tatlının tarifine geçiyorum. Tencerenin içerisine yarım su bardağı unu ekliyorum. İlk olarak kuru malzemeleri karıştıracağım. Daha sonra içerisine yarım su bardağı buğday nişastası, 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 2,5 yemek kaşığı kakaoyu da ekledikten sonra bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimde 4,5 su bardağı süt kullandım. Soğuk sütü azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu sayede içerisine koymuş olduğumuz un ve nişasta topaklanmıyor. Sütlü tatlımızı artık ocağa götürüyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Bu tatlıyı karıştırarak pişireceğiz. Aksi halde tenceremizin tabanı yanabilir. Yavaş yavaş da koyulaşmaya başladı. Tatlımız kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. İçerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırarak pişiriyorum. Tatlımız kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika boyunca pişiriyoruz. Tatlıyı güzelce pişirirseniz bardaktan çıkartması da kolay olur ve kıvamı da daha güzel olur. Üç dakika boyunca kaynatmış olduğumuz tatlıyı artık alıyoruz. Hala sıcakken mikserden geçiriyorum. Bu sayede daha ipeksi, daha güzel kıvamda olacak. Tatlı hala çok sıcakken 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı eriyinceye kadar mikserden geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi tatlımız köpük köpük oldu, kıvamı da oldukça güzel oldu. Tatlıyı koyacağımız bardakları hazırlıyoruz. Daha kolay çıkması için bardakları sudan geçiriyorum. Hala çok sıcak olan tatlıyı bardakların içerisine koyuyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle 6 su bardağı tatlı çıktı. Bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tatlıyı bardağın içerisine koyduktan sonra şöyle bir sallıyorum, birkaç kere de tezgaha vuruyorum. Böylelikle içerisine biriktirmiş olduğumuz hava kabarcıklarını da almış oluyoruz. Bardakların içerisine koymuş olduğum tatlının ilk sıcağını çıkmasını bekliyorum. İlk sıcağı çıkar çıkmaz buzdolabına kaldırıyorum. Burada tamamen soğuyuncaya kadar bekletiyorum. İsterseniz tatlının son aşamasını ertesi güne de bırakabilirsiniz. Ben buzdolabında 5 saat bekletip çıkarttım.
Servis tahtasının üzerine biraz nişasta serpiştiriyorum. Bardağın kenar kısımlarına bastırarak tatlıyı bardaktan ayırıyorum. Biraz havalandırmış oluyoruz. Böylelikle tatlı bardaktan daha kolay çıkıyor. Hindistan cevizinin üzerine koyuyorum. Daha sonra ileri geriye götürerek bütün tatlıyı Hindistan cevizine buluyorum. Tatlıyı koyacağım servis tabağına da biraz Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Bardaktan çıkartmış olduğum tatlıyı 4 parçaya bölüyorum. Parçaları servis tabağının içerisine koyuyorum. Tek sıra halinde bu şekilde dizeceğim. Daha sonra diğer parçayı kestiğim zaman büyük parçayı büyük parçanın üzerine, küçük parçayı da küçük parçanın üzerine yerleştireceğim. Bir paket krem şantiyi genişçe bir kasenin içerisine boşaltıyorum. İçerisine bir paket kremayı ekliyorum. Krema ve krem şanti kıvam alıncaya kadar mikserden geçiriyorum. Bu hazırlamış olduğum karışımı tatlının arasına koyacağım. Kıvamının tam olarak böyle olması gerekiyor. Hazırladığım kremayı sıkma torbasının içerisine koyuyorum. Ağız kısmına duyu yerleştirmiş olduğum kremayı tatlıların üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Diğer parçalara da keserek büyüğü büyüğün üzerine, küçüğü küçüğün üzerine yerleştiriyorum. Tatlıların üzerine sıkma çikolatadan gezdiriyorum. Tatlıları süslemek için üzerlerine de toz fıstık gezdireceğim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu tatlı gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklarınızın da bayıla bayıla yiyeceği tatlıyı yapıp dinleyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.